hoş geldiniz. Kendi bağımızın zeytin ve zeytinyağı. Zeytinyağlı yufka çıtırı ve bazlama ekmeğimiz. Afiyet olsun. Evet, marikoto peyniri. Üzerindekiler çeri domates kurusu. Tuzlu tereyağımız. İçerisindeki mor olanlar da mor salkım çiçekleri. Zeytinyağlı mandalina reçeli ile yapıyoruz. Kabak salatası. Ara sıcakta yaprak sarma, terbiyeli etli yaprak sarma, Rumeli mantısı ve enginarlı pilav seçeneklerimiz mevcut. Ana yemekte de dana tirit, kuzu, bıldırcın ve levrek seçeneklerimiz var. Bundan aşağı yukarı 25 sene önce İşmen ailesi İstanbul'da yerleşikler. Anneleri emekli oluyor ve işte hobi olarak da evde şarap yaparken işte güne inelim, bir küçük bağ alalım, orada üzümleri yetiştirelim, şarabımızı yapalım, işte evimizde yukarı kuralım. Kurda hani böyle bir hayat beklentisiyle geliyorlar. Fakat o zaman tabii 25 sene önce burada böyle araziler falan daha bölünmemiş. Ondan sonra işte şeyle miras yoluyla intikal etmiş. İşte küçük arazi yok. Büyük bir arazi burası 165 dönüm. Burayı buluyorlar. Servan da burayı çok beğeniyor.
işte kapının ağzındaki sakız ağacından işte buranın böyle bir insana huzur veren havasına kadar çok hoşuna gidiyor. İşte burada almaya karar veriyorlar. Oğlu devreye giriyor Haluk Can Bey ve bu işi profesyonelce yapmaya karar veriyorlar. Enologlarla görüşmeler yapıyorlar falan. Aşağı yukarı tamamı diyor ki hiç uğraşmayın orada. Orası şarap bölgesi değil. Olmaz yani. Şarap bölgesi Türkiye'de daha kuzey bandıdır. İşte daha iklim daha uygundur. Çünkü burada biliyorsunuz Mayıs'ta bir yağmur bir duruyor. Bu sene tabii anormal ayrı ama Mayıs'ta bir duruyor. Ekim'e kadar hiç damla yağmur yok. Dolayısıyla da şarabın çok istediği bir iklim değil diye düşünerek insanlar diyor ki hiç orada paranızı çarçur etmeyin günah. Biraz Selva Hanım'ın karakteri gereği. O bir de mühendis her şeyi reason eder böyle. Ondan sonra diyor ki yani antik çağda burası şarap bölgesi. Bugün hala Bodrum limanında işte batıklara dalabilirsiniz ve şöyle işte amforaların içinde şarap taşındığını görebilirsiniz. İşte antik çağda burası Kleopatra'ya şarap taşıyan bir liman. Doğu Akdeniz'in en önemli şarap ihracat limanı. Dolayısıyla da onlar o çağda bunu yapıyorduysa ben de şimdi bunu yaparım diye diretiyor ve başlıyorlar. İşte o dönemde gene onlar da daha böyle yeni mezunlar. Hulya ile Foze bizim şu anda da hala önoloğumuz. Şaraplarımızı birlikte yapıyoruz. Onlar diyorlar ki biz yaparız. Ve işte burada bir toprak analizi, iklim analizi, dünyanın neresinde bu iklimde şarap yapılıyor ona bakılıyor. Ve bizim buradaki arazimizin Amerika'daki Napa Valley ile çok birebir örtüştüğünü buluyorlar. Onun üzerine zaten Selva Hanım da Haluk Bey de bir süre Amerika'da yaşayıp Zinfandel üzümünü tanıyorlar ve seviyorlar. Onun üzerine işte Zinfandel getiriyorlar ve Syrah o bölgede ekildiği gibi burada da Syrah ekiliyor. İlk şarabımız 2013, ilk ödüllü şarabımız 2016. Hatta 2015 ulusal da ödüller var. Bir şaraphane için gerçekten çok kısa sürede çok ciddi bir başarı. Yani işin eli insanların elinde. Bir işletme için tabii ki doğru ama bir de bir insanın hayatını düşünün. Şimdi o üzümler ekiliyor. Şarabın güzel bir iyi bir şarap olması için en az 7 sene o üzümün toprağa oturmasını, işte kökünü salmasını, hele ki böyle bir iklimde mümkün olduğu kadar derine gidip işte oradaki zengin su yataklarını bulması isteniyor ki bu büyük kuraklık zamanında üzümler hayatta kalabilsin. Onun için 7 sene hiç ürün yok. Yaprak yok, üzüm yok, hiçbir şey yok. Düşünebiliyor musunuz? Yani 7 sene boyunca bir çubuk tarlasına bakıyorsunuz. 7 sene sonra üzümler toplanıyor. İşte şarabın yapımı da zaten nereden baksanız bir 3 sene. 10 sene bekliyorsunuz. Allah'a çok şükür bugün artık buradayız. Keyifle işte şaraplarımızı yapıyoruz. Bu güzel mahzende korunuyor şaraplar. Meşe fıçılarda bir süre bekliyor. İşte bir sürü şişelerde. Hep şeyi soruyorlar bana, hakikaten burada şarap mı var şişelerin içinde? Evet, burası gerçek bir mahzen. Bir Roma mahzeninin replikası.